Hiç durduk yere yumurtalar boyayıp üzerinde kutlamalar yapmayı düşündünüz mü? Ben bunları yapmıştım. Bu videoda Paskalya'yı ve Paskalya yumurtasını size kısaca açıklayacağım. Huzeyfe TV'ye hoş geldiniz. Ben Huzeyfe, dinler tarihi doktora öğrencisiyim. Bu kanalda dinleri ve mitleri daha kolay anlayabilmek için videolar hazırlıyoruz. Sizin de bu konuda eğer ilginiz varsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Ben Avusturya'da doğup büyüdüm. Küçüklüğümden beri yumurta boyuyoruz, yumurta arıyoruz, yumurta saklıyoruz. Yani her yıl böyle Paskalya döneminde bazı kültürel aktiviteler oluyor. Ben de Alman arkadaşlarımla birlikte bunlara katıldım. Tabii o zaman bilmiyordum yani Paskalya ne demek, Paskalya nedir? Hiç kimse de açıklamıyordu çünkü herkes biliyor ama ben de aslında merak etmedim yani. Bunları yiyebiliyoruz da, çikolatalısı var, şekerlisi var falan. Bunu biraz ekonomiye de katkı amacıyla da kullanıyorlar diyebiliriz. Sonradan öğrendim ki Paskalya aslında Hristiyanlığın en büyük bayramı ve kökü aslında biraz da Yahudiliğe dayanıyor. Bu videoda Paskalya'nın biraz kökenine değineceğiz ve eğer sizin de Paskalya ile ilgili bir anınız varsa yorumlar kısmında bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Öncelikle Paskalya ne demek? Bunu bir öğrenelim. Açıkçası ben Avusturya'dan Türkiye'ye taşındıktan sonra burada eğitim amacıyla şaşırdım yani Paskalya diyorlar, o da nedir? Biz Avusturya'da buna Ostern diyoruz. İngilizler Easter diyor. Sonradan ikisi arasındaki bağlantıyı öğrendim. Almanların ve İngilizlerin bu şekilde adlandırmasının sebebi bir pagan geçmişe dayanıyor aslında. İlkbaharın tanrıçası, bereketin tanrıçası Ostara. Bu sebeple onlar Ostern ve Easter şeklinde almışlardır. Peki o zaman Paskalya'nın kökü nereden geliyor? Bu da Latince ve Grekçeden Pascha kökünden geliyor. Bu da üzerinden geçme anlamına geliyor arkadaşlar. Bunun tarihi arka planı var. Çok üzerine değinmeyeceğim. İsrailoğulları Mısır'dayken Tanrı Mısırlıları cezalandırmak için onların ilk çocuklarını öldürmek istiyor. Ölüm meleği gönderiyor fakat ölüm meleği Yahudilerin evine girmiyor. Üzerinden atlıyor. Böylece Paskalya olarak kalıyor. Fısıh bayramı şeklinde bu çıkış olayını Yahudiler kutluyor. Mısır'dan kurtuluş olayını. Şimdi ne alakası var Hristiyanlıkla? Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunu aslında hepimiz biliyoruz. Bu işte Fısıh bayramında gerçekleşti. Ve bu olaydan bir gün sonra Hazreti İsa çarmıha gerildi. Evet, Paskalya'nın kelime anlamına baktık. Şimdi de Paskalya bayramının ne olduğuna bakalım. Evet, Paskalya bayramı Hristiyanlığın en önemli bayramıdır. Hristiyanlık arkadaşlar Hazreti İsa çerçevesinde gelişmiş ve onu merkeze alan bir dini yapı. Bu sebeple Hazreti İsa'nın tanrılığı aslında çarmıhtan sonra dirilmesiyle ispatlanmış oluyor Hristiyanlara göre. Bu sebeple en önemli bayramı Paskalya bayramı olarak belirlemiş Hristiyanlar. Hayatta birçok zorluğu atlatabiliriz. Fakat ölümle karşı karşıya kaldığımız zaman ölümü atlatabilir miyiz? Ölümü yenebilir miyiz? Öldükten sonra kendi gücümüzle dirilebilir miyiz? Bunu yapamayız. Hz. İsa aynen bunu yaptı. Öldükten sonra 3 gün sonra yeniden dirildi ve sonra da göğe yükseldi arkadaşlar. Bu sebeple ölümü yendiği için de Hz. İsa'ya inananların onun gibi aynı ölümsüzlüğe kavuşacağına inanıyor Hristiyanlar. Evet, Paskalya bayramının ne anlama geldiğini gördükten sonra şimdi de Paskalya'nın ne zaman olduğuna bakalım. Erken dönem Hristiyanlık döneminde Paskalya birçok farklı tarihlerde kutlandı. Belli bir şey yoktu çünkü ay takvimine bağlı. Güneş takvimine göre olmadığı için her yılda bunun tarihi değişiyor. Bazıları Yahudiler gibi Fısıh bayramında bunu kutladı, bazıları da Pazar günü bunu kutladı. İznik Konsili ile birlikte bir karara bağlandı. Bu karara göre 21 Mart'tan sonraki ilk dolunaydan sonraki ilk Pazar günü Paskalya bayramı kutlanılacak. Şu anki 2021 tarihinde son dolunayımız 28 Mart tarihinde olduğu için ayın 4'ü 4 Nisan'da Paskalya bayramı kutlanacak Pazar günü. Ortodokslar farklı tarihlerde kutluyor. Julian takvimine bağlı olduklarından dolayı Ortodokslara göre 2 Mart'ta onların Paskalya bayramı vardı. Evet, Paskalya'nın ne olduğunu gördük ve hangi tarihte kutlandığını gördük. Şimdi de nasıl kutlandığına bakalım. Paskalya bayramında Hz. İsa'nın ölmeden önceki son olayları tekrardan bir şekilde canlandırılır. Paskalya kutlaması aslında 40 gün önce başlar. Buna kül çarşambası deriz. Rahipler burada Hristiyanların alınlarına külden bir haç çizer ve bunu yaparken şöyle derler: topraktan geldi ve toprağa döneceksin. İncil'lerde anlatıldığı üzere Hz. İsa çölde 40 gün vakit geçirmiş. Bu sebeple de Hristiyanlar 40 gün oruç tutmaya başlar kül çarşambasında. Ortodokslarda oruç çarşamba değil pazartesi günü başlar. Paskalya bayramından bir hafta önce Palmiye Pazarı kutlanılır. Ne demek bu Palmiye Pazarı?
Hz. İsa eşek üzerinde Kudüs'e girerken halk onun gelişine o kadar seviniyor ki palmiye ağaçlarını sallayarak onun gelişini kutluyorlar. Bu sebeple Hristiyanlar da Hristiyan rahipleri kiliselerde palmiye yapraklarını kutsuyor. Paskalya'dan 3 gün önce Kutsal Perşembe kutlanıyor. Burada işte bildiğimiz son akşam yemeğinde Hz. İsa havarilerin ayaklarını yıkıyor örneğin. O gün de geleneksel olarak bazı kiliseler kendi cemaatinin ayaklarını yıkıyor. Evet, Paskalya'dan 2 gün önce Kutsal Cuma günü var. Yani bugün. Bugün Hz. İsa çarmıha gerildi. Bugün Hristiyanlar hem oruç tutar hem de birçok ayinler yaparlar. Paskalya'dan 1 gün önce Kutsal Cumartesi günü var. Buna Meksika'da Judas günü de denilir. Hz. İsa'ya ihanet eden Judas'ın heykeli yakılır örneğin. Burada Hz. İsa mezardadır ve Roma valisi Pontius Pilate bekçiler gönderir onun mezarını koruyun diye. O gün bekleme günü olduğu için Hristiyanlar o gün oruç tutar. Evet, Paskalya gününe gelelim. Bugün en önemli gündür. Çünkü Hz. İsa ölümden dirilmiştir. Bu Hristiyanlar için aslında ölümü aşmanın bir yolunu da gösteriyor. Ne yapıyor peki Hristiyanlar? Öncelikle bütün kiliseler çan çalıyor. Uzun uzun çanlar çalınıyor. Ben bunları çok yaşadım çocukluğumda, Avusturya'dayken. Bunun yanında kiliseye gidiyorlar. Mum ışığında ayinler yapıyorlar. Yine çiçekler getiriyorlar, müzikler çalınıyor, ilahiler söyleniyor vesaire. Evet, şimdi Paskalya yumurtasına ve Paskalya tavşanına bakalım. Avusturya, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler çok farklı eğlenceli aktiviteler yapıyorlar. Yumurta saklıyorlar, çikolatalı yumurta ve sabah uyandığınızda siz gidip bunları arıyorsunuz pazar günü. Bizim de bahçemize birçok yumurtalar saklamışlardı Almanlar, biz de onları bulmuştuk, çok mutlu olmuştuk yani. Peki neden yumurta, yani ne alakası var? Ata antik çağdan beri arkadaşlar yumurta yeniden dirilişin bir sembolü haline gelmiş. Hristiyanlık açısından baktığımız zaman Hz. İsa'nın ölmesi ve 3 gün sonra dirilmesinin aslında bir sembolüdür yumurta. Orta çağda aslında yumurtalar kırmızıya boyanırdı. Farklı renkleri değil. Çünkü Hz. İsa'nın kanını ifade etmesi için. Peki yumurtalar neden saklanıyor? Bunun anlamı ne? Aslında çok bir anlamı yok. Orta çağda tavuklar biraz daha özgürdü günümüze bakılırsa. Nereye yumurtladıkları belli değil. Sabah uyandığınızda gidip yumurtaları arıyordunuz ve buluyordunuz. Ve bulduğunuzda da çok mutlu oluyordunuz. Arka planda buraya dayanıyor. Peki tavşan ne alaka? Tavşan da aslında bereketin sembolüdür. Ve aslında Noel Baba gibi bir işlev görüyor. Amerika'da Noel Baba daha çok tutuyor. Fakat Almanya, Avusturya gibi ülkelerde tavşan daha çok ön planda. Örneğin çocuklar gece uyumadan önce boş sepet bırakırlar. Sabah uyandıklarında da onun üzerinde birçok çikolata, şeker gibi ürünler bulurlar. Onların bu şekilde tavşanın mutlu ettiğine inanırlar. Evet, Hristiyan Bayramı ile ilgili bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve daha fazla video görmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Ve eğer Hristiyanlıkla ilgili farklı şeyler de merak ediyorsanız kanalımda şu videoları da izleyebilirsiniz.